Damn. Yeah. Yeah. Herkese merhaba. 80 günde Devir Türkiye 75. gün videosuyla devam ediyoruz. 74. gün dinlenme günümdü. O nedenle video yok. Adet olduğu üzere video yayınlamıyorum. Ancak dinlenme günüm hakkında biraz bir şeyler bahsedebilirim. Dinlenme günümde Denizden Buldan'a ailemin yanına geçtim. Ailemle, akrabalarımla buluştum. Gazeteci Samet abiyle bir röportaj yaptık. Çıkmadan önce de benim haberimi yapmıştı. Sağ olsun, turumla ilgileniyordu Samet abi. Aynı gün Strava sürüş mesafesinde dünya geneli 200 bin kişinin içinde 9. sıradaydım. Bir önceki ay 23. sıradaydım. GPS kayıtları üzerinden yapılan bu yarışta. Benim için gurur verici bir tabloydu bu. Akşam tekrar Denizli'ye dönmüştüm. 75. günün sabahında yengem güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Meyveleri de soydu bir yandan. Ben kahvaltıyı yaparken meyveleri de yedim. Çok güzel beslendim ve saat 9 gibi yola koyuldum. Antalya'dan Denizli'ye geçerken indiğim yokuşu tekrar geri tırmanacaktım. Tavas yolu üzerinden Muğla'ya gitmeye karar vermiştim. Yolu daha da kısaltıyordu ancak tırmanış çok fazla olacaktı. Bunu göz önüne alarak yola koyuldum. İlk olarak 400 rakımdan 1100 rakıma ulaştım. Sonrasında Tavas ilçesine doğru ilerledim. Zorlu bir tırmanıştı. Tavas'ta öğle yemeği yedim. Yemeğin ardından tekrar yola koyuldum. Kaleye doğru ilerledim. Yolda bir bisikletçiyle karşılaştık, İsmail'le. Onunla sohbet ediyorduk. Radyo programı vardı saat 3'te. Kalede bir yerde dinlenip program yapacağım demiştim. İsmail de evine davet etti. Nescafe hazırladı, bisküvi getirdi. Bir yandan radyo programı başladı. Asuman Hanım'la bir radyo programı yaptık. Turu genel olarak değerlendirdik. Ayrıldım. Muğla için yola koyuldum. İsmail misafir etmek istedi ancak Muğla'da beni bekleyenler vardı. Kaleden ayrıldıktan sonra ormanlık bir alanda ağaçların içinde çok güzel bir manzarada sürüş yaptım. Sürekli inişli çıkışlı bir yol vardı. Saat 5 gibi Boynuzcuk geçidini açtım. Geçit bitti diye düşünüyordum ancak bitmemişti. Yine iniş çıkışlı yollarda devam ettim. Saat 6.30 gibi Tokuç geçidini açmıştım ve Muğla için inişe geçmiştim. Manzaralar çok hoştu. Orman yolunu tercih ettiğim için mutluydum. Ancak tırmanışı da epey fazlaydı ve yorucuydu. Saat 7'ye gelirken Mor Pedal Bisiklet Derneği'nden Nurşin, Keriman, Betül ve Sabahat abla beni karşılamaya gelmişti. Sağ olsunlar bir anne şefkatiyle beni karşıladılar. Uçan kedi. Onlarla birlikte Muğla merkeze sürdük. Bir yerde oturduk, sohbet ettik. Mor Pedal kadınları bisikleti sevdirebilmek adına güzel projeler yapıyorlardı. Bisiklet eğitim veriyorlardı. Turumu tamamladıktan sonra Mor Pedal'ın kurucusu Aylin Hanım beni aradı. Senin Türkiye turu rotanı kullanabilir miyiz diye. Ben de seve seve demiştim. Onlar da elden ele Türk bayrağını her kadın bir ilden diğer ile götürdü. Ve Türkiye'nin 81 iline o bayrağı taşıdılar. Elden ele 81 ilde Türk Kadını Zaferi diye bir proje yaptılar ve bunu başarıyla tamamladılar. Sonrasında beni Muğla'da misafir edecek olan Mehmet Ali geldi. O da bisikletçi, benim turumu takip ediyor. Kaza geçirdiği için bisiklete ara vermiş ama yine bisikleti sürmeyi dört gözle bekliyordu. Onunla bir akşam yemeği yedik. Sonrasında Mehmet Ali'nin evine geçtik. Ben duşumu aldım, dinlendim. Günü bu şekilde sonlandırdım. 75. gün videosu gelsin. Burası Vakırlı'nın arka sokakları. Denizli'den çıkış yapıyorum. Bugünkü yolculuk Muğla'ya olacak. Burada köprü yapımı olduğu için yollar kapalı. Arkadan dolanıp öyle gitmek gerekiyor. Şimdi
Biraz yollar toprak ama fazla da sıkıntılı değil gördüğüm kadarıyla. Şuradan bir kestirme yol varsa sağa dönüp kaçarım. Bu yol çalışmaları var. Yol biraz dar, o yüzden bacakları biraz zorladım. Biraz önce bir aracı peşinden basa basa sürdüm. Ama şu an daha güvenli bir yere doğru ilerleyeceğiz değil mi? Ama merkezin çoğu yeri kazılıyor şu an. İlerliyorum. Arkada dağlar var. Az sonra o dağları tırmanacağım. Şimdi denizin şehir trafiğinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Şu an sağımda bir bisiklet yolu var. Güzel, tertemiz bir bisiklet yolu yapmışlar. Biraz bu bisiklet yolunu kullanalım bakalım nasılmış. Betondan yapma bir yer. %8. %7,5. Çok güzel çam ağaçlarının serinliği var. Güzel bir kokusu var aynı zamanda. Yine doğanın içinde bir sürüş yapıyorsunuz. Her ne kadar bir kalabalık olsa da. Ve bir bebek bezi daha her yere atıyorlar bunları. İnşallah arabasının içine düşer atarken de arabanın her yeri bir güzel sıvanır. Şahin Tepesi dedikleri seyir yeri. Buradan denizin manzarası görünebiliyor. Ben deniz sınırından dışarı çıkıyorum. Sol tarafında deniz manzarası var. Burada da bir deniz tabelası var tabii ki. Şu an rakım yaklaşık 600 civarında. Muğla 131 kilometre yol var buraya. Antalya 210 kilometre. Kilometre. Şu an %7 eğim var. Meşhur can kurtaran dedikleri yer burası. Neden can kurtaran diyorlar? Çünkü burada sağ tarafında can kurtaran mahallesi var. Pamukkale Belediyesi'ne ait. Sağ tarafta bir içme suyu var. Serinhisar 14, Muğla 121, Antalya 200 kilometre uzakta. Son kayıttan bu yana 10 kilometre yol ilerlemişim. Saat 11:17, 1 saat 35 dakikadır pedal çeviriyorum.
Şu an 27. kilometredeyim. Saat 11:28. %7 yokuş çıkıyorum. Şu an 29. kilometredeyim. Buradaki adres Denizli girişte beni ilk karşılayan yerdi Antalya'dan gelirken. Şu an Tavas Muğla sapağından sağa doğru döneceğim. Düz devam edersen Antalya. Sağa dönersen de Tavas. Tavas 15, Afrodisias 52, Muğla 115 kilometre. Soğuk asfalt bir yol var. Çok da rahatsız edici sayılmaz. 34. kilometre. Burası Tekkeköy. Rakım 1110, nüfus 376. Burada Sarı İsmail Sultan Türbesi var. Zeybekler Diyarı Tavas. Saat 12:14. Burada dinlenme tesisinde dinlendik. Kırmızı halı sermişler. Tabii ki benim için. Meşhur Tavas göveç vardı burada. Ondan yedim. Burası Bozdağ restoranı sanırım ismi. Hacı Şerif 1938 almış bir noktada. Anlayamadım. Neyse. Saat şu an 1'i 8 geçiyor. Yola çıktım. Kale 26, Muğla'ya 101 kilometre yol var. 50. kilometredeyim. Saat 1:18. Sağ tarafta bir şey topluyorlar ama ne olduğunu çözemedim. Denizli'nin de burada bir kayak merkezi varmış. Onu da yeni öğrendim. Şu an rakıma bakayım. Rakım 900. Tabii kayak merkezinin rakımı daha yüksektir muhtemelen içeri doğru. Şu an 59. kilometredeyim. 59.4. Böyle rüzgar karşıdan açıyor. Olabildiğine istediğiyle. Bu da benim hızım biraz düşüyor tabii. Burası kale. Nüfusu 20.500. Şu an 67.4 kilometre yol geldim. Saat 2:10 geçiyor. Kalede İsmail'le karşılaştım. Arka tekeri patlamış. Onlar 5 kilometredir yürüyormuş. Son 1 kilometre kalıp bisiklete bindi artık. Şimdi yola devam ediyoruz. Aslan Radyo programı var. Onun için burada bir yerde kalacağım. Programı yaptıktan sonra da Muğla'ya doğru devam. Böyle geç çıkar. Burası kale, şehir merkezi. Şu an 73. kilometredeyim. Muğla'ya 73 kilometre mesafe var. Yolun tam yarısındayım şu an. Saat 3:43. Kilometre saat 3:50. 82 kilometre saat 4. Rakım giderek düştü. Şu an 525'e kadar düştüm. Herhalde biraz daha aşağı inecek. Muğla il sınırı, Gazeller. Burada ne var? Muğla Orman Bölge Müdürlüğü. Hoş geldiniz demiş. 91. kilometre, 91.4. Biraz önce arka tekerim patladı bir cam kırığı yüzünden. Arka tekeri onardım. Yola devam ediyorum. Saat
95. kilometre. Manzara çok güzel. Rüzgar kaçtı ama şu an ağaçlar kesiyor onu bir nebze. 500 metre sonra içeri tekrar çifte döndü. Muğla'ya 50 kilometre mesafem var. 100. kilometre. Tırmanış devam ediyor. Şu an %7 bir eğim çıkıyorum. Bu soğuk asfaltı. Şimdi Mıcırlı soğuk asfalta döndü. 102. kilometredeyim. Tırmanmaya devam ediyorum hala. Yaklaşık %7 eğimler var. 103. kilometredeyim. 104'ü geçmek üzere. Yol yapım çalışmaları burada devam ediyor. Şimdi 1100 rakımlı Boynuzcuk geçidini geçtim. Buradan aşağı doğru ineceğim. Bakalım başka tırmanış var mı? Göreceğiz. Şu an 105. kilometredeyim. Kilometredeyim. Saat 6:02 geçiyor. %10 eğimli iniş var. Şimdi buraya kadar bir daha tekrar tırmandım. İneceğim, bakalım bundan sonra tekrar bir tırmanış var mı göreceğiz. Şu an rakım 854. Şu an 115. kilometreyim. Saat 6:09 geçiyor. Yine bir tırmanış var. Herhalde bu tırmanışın sonu ileride bitecek gibi görünüyor ama belli de olmaz. Sürekli iniş çıkış bir rota var. Şimdiye kadar 1925 metre yükseklik kazanılmamış. 117. kilometredeyim. Saat 6:22. 6 saat 5 dakikada pedallıyorum. Ortalamam 19.3. Tokuç geçidini geçtim. Geçtim. Bakalım bu son iniş mi olacak? Yoksa daha çıkış var mı? Az sonra göreceğiz. Manzara mükemmel ya. Kilometredeyim. Saat 6:43. Hava bayağı karardı. Ama son yokuşlara geldim diye düşünüyorum. 106 eğim çıkıyorum şu an. Bu yokuşun ardından başka yokuş var mı? Göreceğiz. 126. kilometredeyim. Yokuşlar biter dedikçe yokuş çıkıyor. %10 eğim. Burada aşağı %20 acaba. Sanki aşağı doğru. Bakalım. Şu an 128. kilometredeyim. Saat 6:48. Bir Gölcük burası. Bundan sonra yolun düz olacağını söylemişti bana Nurşin abla. Bakalım, umarım güzel olur. Şu an 136. kilometredeyim. Muğla'nın ışığını, Muğla şehrin ışıklarını görebiliyorum sol tarafta. Güzel bir gün batımı oldu. 138. kilometre, Muğla'ya 10 kilometre mesafe kaldı. Saat 7:14. BP'nin önünde bekleyen 4 kişi var.
Merhaba. Karşılaması hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Üşümedin mi? Birazcık üşüdüm. Rakım yüksek yukarıda. Merhaba. Merhaba ben Sabahat. Memnun oldum. Düşün çekin. Hoş geldin. Estağfurullah. Betül. İsminiz pardon? Keriman. Keriman Hanım, Betül Hanım. Ben Nurşin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yoruldun tabii. Yo, Kötü bir çok da yoldu yorucu herhalde. değildi de sadece biraz Rampalar. Üzerini giyecek vakit aldı. Efendim? Üzerini giyecek misin? Yok. Gerek yok. Alışkın sen annelik yapma şimdi. Ama ben de anneliğe alışkınım. Şu an 144. kilometre. Önümde mor pedalların mor pedallardan 4 abla var. Sağ olsunlar beni karşılamaya geldiler. Biraz önce tabelada fotoğraf çekildik. Kendilerine çok teşekkür ederim. Şu an şehir merkezine geldik. Buluşacağımız otele ulaştık şu an. Öğretmenin evine gidiyoruz. Sağ olsun. Aracıyla bana eşlik ediyor. Yolu gösteriyor. ...75. gün Denizli'den Muğla'ya geçtim. Toplamda 149 kilometre yol gittim. 7 saat 28 dakikalık bir sürüş yaptım. Yükseklik kazanımım 2271 metre civarında oldu. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.